Herkese merhaba. Birazdan izleyeceğiniz video 7 sene öncesine ait. 2016 yılında henüz üniversite öğrencisiyken okulumun yaz tatilinde yapmış olduğum Avrupa'ya ve ardından Norveç Nordkapp'a uzanan bir yolculuğun hikayesi bu. Henüz 22 yaşında motosiklete, motosiklet sürüşüne, teknolojiye dair hiçbir bilgimin olmadığı bir seyahat. Yani tamamen deli cesareti. 2016 yılında kullanmış olduğum bir Tenere 660'ım vardı. Ve seyahate karar verdiğimde Tenere 660 çok iyi hatırlıyorum 30.000 TL'ye sattım. Elimde olan 30.000 TL hem seyahatimin bütçesini karşılayacak hem de yeni bir motosiklet almamı sağlayacaktı. Yaklaşık 17.000 TL'ye tüm aksesuarlarıyla birlikte KTM Duke 200 aldım. O zamanlar motosikleti alırken dikkat ettiğim 2 kriter vardı. Bir tanesi boyumun mutlaka yetiyor olması, ikincisi ise renginin güzel olmasıydı. Renk konusu hala devam ediyor. 17.000 TL ile motosikletimi ve aksesuarlarını aldıktan sonra kalan 13.000 TL ise benim seyahatimin bütçesini oluşturdu. Evet, Avrupa'nın o zamanlarda maliyeti çok yüksekti ama şu anki kadar imkansız değildi. Ben seyahate çıktığımda Euro 3 TL'ydi. Oradan hesaplayın. Az önce bahsettiğim gibi motosiklete dair hiçbir teknik bilgim yoktu. Lastiğim patlasa nasıl tamir edileceğini dahi bilmiyordum. Ve benim her zaman inandığım bir şey vardır. Eğer yanınıza bir teknik ekipman alırsanız ona mutlaka ihtiyacınız olur. Bu yüzden ne Norveç'te ne sonraki seyahatlerimde yanımda motosikleti tamir edebileceğim, lastik patladığında müdahale edebileceğim hiçbir seyahat kiti olmadı. Çok büyük bir cahillik ama böyle bir teorim var ve yaklaşık 10 senedir inanılmaz işliyor. Yani umarım bundan sonra işlemeye devam eder. Yol hazırlığı konusunda üzerine düştüğüm tek şey rota oldu. Daha önce Norveç'e gitmiş kişilerle buluştum, rotayı oluşturdum. Çünkü belki de hayatımda ilk ve son kez bu seyahati gerçekleştirecektim. Hiçbir yeri kaçırmadan muhteşem coğrafyalarda motosiklet sürmeliydim. Norveç'te gezilebilecek her yeri görmeliydim. Rota yapıldı, zaman geldi çattı ve marşa bastım. Şimdi sizdeyiz. Daha önce Yunanistan'a, Bulgaristan'a birer kere motosikletle çıktığım için sınıra dair biraz bilgim vardı. Çok korkmadım. İlk birkaç gün Yunanistan'da zaman geçirdim. Her zaman dağ yollarını kullanıyor. Otobana para vermemek için yolları iyice uzatıyor. Ama ana yollardan uzaklaştıkça doğanın muhteşem keyfine varıyordum. Yani zehir o zamanlar bulaşmaya başlamıştı. Birkaç gün Yunanistan'da zaman geçirdikten sonra Balkanlar üzerinden Makedonya'ya girdim. Ohri Gölü bir tabiat harikası. Her sene hala gitmeye çalışırım. Huzur veren, sakinleştiren, iyi gelen bir yönü var. Galiçiçya Doğal Parkı'nda sürün mutlaka. Zirveye çıktığınızda iki ülkeyi gördüğünüz bir göl ile karşılaşacaksınız. Arnavutluk ve Makedonya. Şu an Galiçiçya Doğal Parkı'ndayız. Buraya daha önce de gelmiştik. Fakat tekrar yine bulut olmadan güzel bir manzarada yakaladım buraya. Aşağısı Ohri. Burayı çok seviyorum. Her geldiğimde de en az bir saat kaybediyorum. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Bugün Ohri'de kamp yapacağım. Sonra yarın Arnavutluk'ta hiç kalmadan Budo'ya geçeceğim. Bakalım yolculuk nasıl geçecek. Hoşça kalın. Gerçekten büyüleyici. Gölün başladığı Svetineum'dan döküldüğü Struga'ya kadar her yeri doya doya gezmenizi tavsiye ederim. Bay of Bones Museum ise uğramanız gereken yerlerden biri. Şu an nereye gittiğimi tahmin edemezsiniz. Muhteşem güzellikte bir yere gidiyorum. Ohrid Gölü yakınlarında burası. Yani Ohrid Gölü'nün içinde aslında. Ama kapalı. Sanırım kapanmış ama kapıyı gittiğimde açıldığı için direkt girdim. Şu an rüyada gibiyim açıkçası. İlk kampımı Struga'da yaptım. Tecrübe kazandım. Her şey yoluna gidiyordu. Makedonya'dan sonra Arnavutluğa girdim. Daha önce arkadaşlarım çok fazla uyardığı için aman dikkatli ol, çok tehlikeli, benzin bile almamaya çalış falan filan. İlk giriş anımdan itibaren bir kaos hissetmeye başladım. Ülkeye ağlayarak girdim ve toplamda 300 kilometre boyunca suratıma sıktı. Korkuyordum. Ya motosikletimi çalarlarsa, ya bana bir şey yaparlarsa diye. Alakası yokmuş. Ama tabii tedbirli olmakta fayda var.
Arnavutluk'tan sonra Karadağ'a girdim ve gerçekten ülkede bir anda insanların araç kullanımından bakışlarına kadar her şey değişti. Karadağ hem vize istememesi hem de coğrafyası sebebiyle görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Kotor, Tivat, Peras mutlaka ziyaret etmeniz, zaman geçirmeniz gereken yerler. Hırvatistan Avrupa'nın en pahalı yerlerinden birisi, çok saçma. Gezilecek çok fazla yer olmasına rağmen maalesef çok kalamadım. Dubrovnik'te kısa bir şehir turu ve kafama güneş geçmesinden kaynaklı ufak bir fenalık geçirsem de daha uzun olabilecek bir yerlerde kalmalıydım. Olmadığım için çok fazla oyalanamıyorum. Bir de çok fazla merdiven iniyorsunuz. Çok fazla merdiven çıkmanız gerekiyor. Bu yüzden bugün vazgeçtim. Fakat buraya tekrar geleceğim. Durumlar böyle. Şu an Mostar'a doğru hareket edeceğim. Yaklaşık 150 kilometre yolum var. Hava çok çok sıcak. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve devam ettim. Slovenya, Ljubljana, Bilet Gölü, bu bölgeleri bu sene İtalya seyahatimde detaylıca anlattım ve beraber gezdiğimiz için hızlıca geçiyorum. Ama izlemediyseniz tavsiye ederim. İtalya, İsviçre, Liechtenstein, Almanya derken kuzeye gittikçe hava soğumaya başladı. Güneyde 35-40 dereceleri bulan hava sıcaklığı artık 20'lere düşmüştü. Ve plan yaparken dikkat etmediğim ya da düşünmediğim en önemli şeyin ekipman olduğunu fark ettim. Güney sıcak olacağı için incecik bir yazlık montla çıkmıştım. Ve soğumaya başlayınca, bütçe de yetersiz olunca kat kat giyinmeye başladım. Önce işlik, sonra şişme mont, yazlık motosiklet montu ve yağmurluk. Norveç'e çıktıkça hava soğumaya, hava soğudukça ben donmaya başladım. Ama direndim. Neyse, yola dönelim. Almanya'dan sonra Danimarka'ya geçtim ve artık tam anlamıyla kuzey ülkeleri başlıyordu ve pahalılıkta. Çoğunlukla hostelde kalıyor, hem bütçe planlamasını aşmıyor. Böylece de seyahati daha da uzatabiliyordum. Danimarka, Kopenhag'da 2 gece kalıp şehri dolaştım. Bugün Kopenhag'dayız ve Kopenhag gayet güzel. Gördüğünüz gibi birçok kanaldan oluşuyor ve birçok adacık gibi aslında. Fakat çok çok keyifli bir yer. Ama havanın kötü olması sanırım biraz böyle şehri soğuk yapıyor. Yani soğuk dediğim böyle karanlık yapıyor. Ondan hoşlanmıyorum. Halbuki saat şu anda kaç? 5'e 20 var. Bu arada dün saat en son 10.40'tı, böyle uyumaya yakınım ve hala her yer gündüzdü. Buna alışamadım. Sanki şehre çok erken gelmişim ve bir türlü zaman geçmiyor diye düşünüyorum. Onun dışında bir sıkıntım yok. Bugün keyfim gayet yerinde. Ve sonrasında ilk defa bir köprü üzerinden sınır geçtim. Zaten Avrupa'da sınır kapısı olmadığı için hop başka ülkelere anında geçebiliyorsunuz. Öresund Köprüsü oldukça uzun, denizin ortasında ve kocaman bir içlik. Bir anda İsveç'e ulaşıyorsunuz. İsveç'te çok oyalanmadan Norveç'e geçtim. Ve ilk şehrimiz Oslo ile başladık. 14. ülkede şu anda Norveç'e vardım. Hava çok çok güzel. Yaklaşık Oslo'ya 110 kilometre yolum kaldı. Buraya kadar varmışken yol bitmiş deyip geri döneceğim diyormuşum. Fakat Norveç'te yaklaşık 20 gün kadar kalacağım. Her şey çok çok güzel gidiyor. Norveç'e geçince keyfim de yerine geldi. Gayet sıcak bir güne denk gelmiştim. Keşke hep böyle olsa diye dua ediyordum. En çok çalıştığım rota Norveç oldu. Birkaç gün Oslo'da kaldıktan sonra hedefim olan en batıya gittim, Stavanger'e. Ve asıl Norveç şimdi başlıyor dedim. Küçücük, rengarenk evler, yemyeşil coğrafya. Çevrede gezilecek bir sürü yer olduğu için
Durdukça gezilecek yerlere bakıyor, planlamama dahil ediyordum. Ve en özel yerlerden ve bence Norveç deyince ikon haline gelmiş yerlerden birine gitmeye karar verdim. Pulpitrak. Herkese merhaba. Şu anda Kıjerak tepesindeyim. Buradan yaklaşık 3,5-4 saat yürüdükten sonra ise bir kayaya ulaşıyoruz. Fakat yürüyecek dermanım yok şu anda çünkü kendimi Pulpitrak'a saklıyorum. Burada birçok motosiklet var. Stelvio Pass'tan sonra ya da İsviçre'deki paslardan sonra burayı görmek gerçekten çok keyif verici. Gördüğünüz gibi manzara muhteşem ve çok kalabalık. Norveç'te düşündüğünüz gibi hiç de boş bir yer değil şu anda. Belki Trondheim'den sonra başlayacak. Fakat çok keyifli. Hem harika yollarda sürüyor hem doğanın tadını çıkarıyordum. Pulpitrak için yaklaşık 3,5 saat tırmanma süresi ve 4 saat iniş için zaman ayırmanız gerekiyor. Ve kesinlikle görmenize değer. Asla bitmeyecek diye düşündüğüm yerlerde keyifli manzaralar eşliğinde mola veriyor. Tırmandıkça tırmanıyordum. Sonrasında ise inanılmaz bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Jilet gibi kesilmiş bir kaya parçası ve inanılmaz bir deniz manzarası. Fotoğraf çekmek için deli gibi bir sıra var. Olmayan İngilizcemle bir Japon'dan yardım istedim ve o anları ölümsüzleştirdim. Tek kelimeyle büyüleyiciydi. Başka söze gerek olmadığını düşündüm. Norveç'te tercih edebileceğiniz bir sürü alternatif rota var. Fakat E6 yolunu tercih ederseniz en kısa ve en manzarasız yollardan kuzeye çıkarsınız, tavsiye etmiyorum. Diğer alternatif yollarda ise fiyortlar arasından geçeceğiniz için seyahatinize hem bineceğiniz feribotlar eşlik ediyor, maliyet artıyor ama en güzel manzaraları da bu rotalarda görüyorsunuz. Planlamanıza mutlaka E139'dan gidecekmiş gibi şekil verin. Yol üzerine giderken yağmur yağmadan ıslanmaya başlarsanız doğal olan Latefossen şelalesinden geçiyorsunuz demektir. Önünden geçeceğimi tamamen unutmuşum. Latafos şelaleleri. İkiz şelale. Bir tane de arka tarafta var, o küçük. Muhteşem güzellikte. Yolda giderken sırılsıklam oldum zaten. O kadar yüksek ve şiddetli akıyor ki. Çok güzel manzara ve çok kalabalık. Zaten muhteşem manzaralarda süreceğinizi söylemeyeceğim. Rotayı ben biraz içeriye çevirdim fiyortlar için. İlk etap Gudvangen Fiyordu'ydu. Dünyanın en çok turist alan ve büyük kruz gemilerinin uğrak yerlerinden Flama'da uğradıktan sonra şu an Flam'dayız. Flam Norveç'in en fazla turist alan şehri. Burada 135 tane büyük yolcu gemisi yanaşıyormuş. Bu çok büyük bir rakam. Yine dünyanın en uzun tünellerinden biri olan, içerisinde dinlenme alanlarının olduğu 24,5 kilometre uzunluğundaki Laherdal Tünel'e girdim. Çok farklı bir deneyimdi. Koca dağın içinden kilometrelerce ilerliyor, zaman mekan algınızı kaybediyorsunuz ve kapalı alan korkusu olanlar için tavsiye edilmiyor. Kuzeye çıktıkça hava soğusa da manzaralar göz almaya devam ediyordu. Yine yorulduğum yerlerde kamp yapıyor ve maliyetimi düşürüyordum. Ta ki o felaket güne gelene kadar. Hepiniz beni çadırda ağlayan kız olarak bilseniz de gerçekten hem yolun hem yalnızlığın verdiği sıkıntıyı da yaşıyordum. Haydi o anı tekrar izleyelim. Şu an moralim acayip bozuldu. Çünkü çadır su alıyor ve burada kendimi kimsesiz hissediyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Canım çok sıkılıyor. Çadırın demirlerini evde unuttuğum için su almaya başladı. Ve bu yağmur hiç durmayabilir, sabaha kadar sırılsıklam olabilirim. Onca yorgunluğun üzerine kamp yapmak çok kötü. Size de göstereyim. Gördüğünüz gibi her yer sırılsıklam oldu. Acayip canım sıkılıyor. Saat daha 9, böyleyse sabaha kadar her şey hızlanacak. Ve yarın yola çıkıp 400 kilometre yapacağım. Bilmiyorum. Burada çadırım aslında çok az su geçiriyor ama çok yorgunum. Böyle anlatmış olsam da artık 1,5 ay geçmiş. Hem evden uzağım, İngilizce bilmiyorum, yalnızım, yorgunum, koma paket, duygu patlaması yaşıyorum.
O sağanak yağmurda beni ağladıktan yarım saat sonra durdu ve inanılmaz bir manzara karşıladı. En unutulmaz günlerden biriydi gerçekten. Dağlara tırmanıyor, harika bir asfaltta, harika virajlarda motosiklet kullanıyorsunuz. İnerken ise yine harika fiyort manzaraları. Yine unutamadığım manzaralardan birini bir dağ inişi sonrasında Geiranger Fiyort'unda hissettim. Bu coğrafya inanılmazdı. An itibariyle Kuzey Norveç başlıyor. Kuzeye çıktıkça insanlar azaldı, yerleşim yerleri azaldı, araç bile nadiren geçmeye başladı ve ben kendimle kalmaya başladım. Bu durum artık keyifli bir hale almaya başlamıştı. Güle oynaya motosiklet kullanıyor, yorulduğum yerde duruyor, dinleniyor. Eğer bir yeri beğendiysem kamp yapıyordum. Rotada yine dünyanın en güzel 10 köyü arasında yer alan Reyne'nin ve benzeri birçok kasabanın olduğu yer Lofoten adaları vardı. Bodo'dan feribotla yaklaşık 3,5-4 saat sonra adalara giriş yaptım. Günaydın. Şu an Bodo'dayım ve Lofoten adalarına geçeceğim. Burası Bodo'nun şehir merkezi. Fakat burada hiçbir bok yok. Çünkü muhtemelen turistik olmasının tek sebebi Lofoten adalarına giden gemilerin buradan kalkması. Feribottayken İngilizce bilmediğim için anlamadığım bir anons ve ardından bir koşturma başladı. Kalabalığı takip ettim ve fark ettim ki balinaların dansına şahit oluyoruz. Kaptan anons yapmış meğerse. Çok net o dans seyretmiş olsam da kamerayla tam çekemedim. Lofoten adaları artık Norveç'in en muhteşem manzaralarını sunduğu muhteşem bir bölgeydi. Feribottan inince dünyanın en kısa isimli A kasabasına gitmek için ters yöne 10 kilometre kadar sürüp fotoğraf çektikten sonra bu sefer Reyne'ye doğru yol aldım. Gerçekten dünyanın en güzel 10 köy arasında yer almayı hak ediyordu. Durup 15 dakika boyunca kasabayı seyrettim. İçerisinde de biraz dolaştıktan sonra kamp yapmak için biraz daha ilerledim. Ben yoruldum diye düşünürken saate bir baktım ki akşam 11 olmuş. Yaz mevsiminde güneşin çok az battığını, en kuzeyde ise 21 Haziran'da hiç batmadığını unutmuşum. Kamp için yine keyifli bir bölge bulup geceyi bitirdim. Ve artık Lofoten adaları bittikten sonra hiçliğe sürdüğümü fark ettim. Gerçekten çok az insan vardı. Tromsø'den sonra ise belki saatler boyu kimseyi görmüyordum. Benzincilerde bile insan yoktu. Kendi kartımı koyup dolduruyordum. Sadece tesis vardı. Hatta bir yerde kartı takınca dolduruluyor yazdı. Türkçe. Eyvah delirdin Gülşat dedim. Bayağı Türkçe görüyor okuyorsun. Çok üzerine düşmesem de içimi bir korku sardı ve kimseye anlatamadım Türkiye'ye dönene kadar. Meğerse Türk kartını görünce yazılımdan dili değiştirip bana Türkçe menü sunmuşlar. Allah'ım neler hissettim orada size anlatamam. Nordkap'a yaklaştıkça artık gündüzleri de 5-6 derecenin üstüne çıkmamaya başladı hava. Üşüyordum, rüzgarla boğuşuyordum. Çünkü kuzeyde ne doğru düzgün dağ ne de ağaç vardı. Son 300 kilometre gerçekten tam bir hiçlik. Geyikler bazen yolu kesiyor, bazen onlarla sohbet eder gibi buluyordum kendimi. Norveç'in en kuzeydeki son kasabası Honningsvåg. Yaşamın olduğu son yer. Orada bir hostelde konakladım. Normalde gece yarısından sonra giderseniz Nordkapp'ta o meşhur heykele motosikletinize girebiliyorsunuz. Ama yorgunluk ve soğuktan ben gidemedim. Ertesi gün erkenden duygu dolu bir şekilde 30 kilometreyi alıp Nordkapp'a vardım. Şu anda Nordkapp'a vardım ve son 15 kilometre boyunca sürekli ağladım. Çok duygusalım çünkü hedefe vardım. Şu an çok mutluyum ve içeri gireceğim. İçeride görüşürüz. Kuzeyde araçla gidilebilecek son nokta. Yol bitiyor. Güneşin batmadığı bir yer. Nefes kesici. Birçok video, canlı yayın, fotoğraf derken biraz da hediyelik eşyalar alıp Finlandiya'dan dönüş yoluna geçtim. 5. haftamda yaklaşık 12.000 kilometreyle ve 14 ülke geçerek tek başıma 22 yaşında Nordkapp'a vardım. Yol boyunca çok duygulandım fakat buraya gelmek, burada olmak gerçekten çok güzel, çok etkileyici. Yani Avrupa'nın en kuzeyindeyiz şu anda ve gidecek başka hiçbir yol yok. Yolun sonu ve buraya tek başıma vardım.
Tek başıma bir şeyleri başardım. Artık yorulmuş ve bitmiş bir şekilde bir an önce eve varmak istiyor ve yol yapmak istemiyordum. Ama 8.000 kilometre yol vardı önümde. Acele edecek, bitecek bir yol değil yani. Durdum, düşündüm. Gülşah, bir kere çıkıyorsun böyle bir seyahate. Acele edemezsin. Keyif alman gerekiyor. Yol daha bitmedi. Hedef Nordkap'tı ama göreceğim muhteşem ülkeler var diye. Finlandiya'da sahil şeridini kullanıp Helsinki'ye geldiğimde 5-6 gün bir mola verdim ve kendime gelmiştim. Helsinki'den feribotla Estonya'ya, Tallinn'e geçtim. Düşen benzin ve konaklama fiyatı beni oldukça rahatlatmıştı. 7 euroya hostelde kaldım. Tamam, kalmış olduğum en dağınık, en pis ve en kötü ortam olmuş olsa da uyku tulum bile, çarşafların bile değiştirilmediği bir yerde gecemi geçirebildim. Artık neredeyse her gün bir ülke değiştiriyordum. Estonya'dan Letonya, oradan Litvanya ve Polonya. 3 ülkeyi 3 günde geçmiştim. Fakat Polonya'da gezilecek çok fazla yer vardı. İlk gün Varşova'da kaldım. Sonrasında Krakow ve Auschwitz'e gittim. Auschwitz, Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama, zorlu çalışma, sistematik katliam ve imha kampı. 2. Dünya Savaşı sırasında yaşananları iliklerime kadar hissettim. Çok hüzünlü. Nazilerin yaptığı korkunç şeylere tanık oldum. Macaristan, Sırbistan derken hem muhteşem ülkeler görmeye devam ediyor hem de Türkiye'ye yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyordum. Romanya'nın çok meşhur olan Transalpina, Transagaraşan'ı da bitirip Stelvio Pass'tan sonra motosiklet kullanıcılarının ikinci kez hacı olduğu yerde şarkılar eşliğinde sürüp Bulgaristan'a girdim ve daha önce defalarca gitmiş olduğum ülkeyi evim gibi tanıdık hissettim. Bitmeseydi keşke diye gece boyu uyku tutmasa da biraz da ertesi gece evimde uyuyacak olmanın huzuru vardı içimde. Merhaba, neden çekiyorum? Çünkü heyecandan uyuyamıyorum ben burada. Bulgaristan'dayım, Varna'dayım ve yarın Türkiye'ye gireceğim. 17.000 kilometre oldu yola çıkalı ve 2 aydır ülkede yokum. Yarın için çok heyecanlıyım. Bugün 270 kilometre yol yaptım. Duygularımı nasıl anlatacağım bilemiyorum. Yani 2 ay boyunca yalnız kalmak, yani konuşacak hiç kimsen olmaması ve ülkeye gittiğimde yani herkes Türkçe konuşacak. Ben buna çok şaşırıyorum. Çok duygulanıyorum aslında. Fakat güzel bir şey başardığımı adım gibi biliyorum. 20 Ağustos 2016. Yarın saat 4 gibi falan Türkiye'de olacağım ve İstanbul'a gireceğim. Çok heyecanlı. Bence siz de çok heyecanlı olmalısınız. Duygularımı nasıl size anlatabilirim ki? An itibariyle Türkiye'ye sadece 1 kilometre kaldı. Yola çıkalı 18.000 kilometre oldu. Bugün İstanbul'a giriş yapacağım ve inanılmaz derecede heyecanlıyım. İşte yaklaşık 3 ay süren 17 Avrupa ülkesini 22 yaşına yaptığım seyahatim böyleydi. Zaten bu seyahatle birlikte seyahat etmenin bana ne kadar iyi geldiğini fark ettim. Her fırsatta bunu kendime görev edindim. Bu gezide maliyetim yaklaşık 3.500 euro tuttu. Her zaman kamp yapmam ve restoranlarda hiç yemek yememem maliyetimi düşüren en önemli etkendi. Şimdilerde düşündüğüm tek şey ise keşke bu seyahati 22 yaşlarında değil de daha olgun yaşlarda yapsaydım. Çünkü dünyanın en güzel coğrafyalarından birini o yaşta gezmiş biri olmak standartlardan keyif almamanızı sağlıyor. Ama her şeye rağmen iyi ki yapmışım. Şimdi düşününce maliyetleri, iyi ki yapmışsın Gülşah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeni planlarımı, yeni rotalarımı paylaşacağım. Ve bu sefer 2-3 aydan, belki 7-8 aydan çok daha uzun süren bir seyahate çıkıyorum. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Özel bir video oldu. Çok uğraştım. Teşekkür ediyorum.